Amerika'ya girişte problem yaşadım mı? Pasaport kontrolünden çıktı bu. Bir konuşmaya falan çalışacağım. Konuşmaya çalışırken yanlış anlaşılmasın. Dünyanın en çok ziyaret edilen yerinin bir tane fiskiyesi niye kırık? Ve Google haritanın şu özelliğini kullanıyorum. Diyor ki buradan devam et. Arkadaşlar burası 4 kilometre uzunluğunda, 800 metre genişliğinde. Yalnız Amerika'daki ilk gezenimim gerçekten. Bu ne dünya kardeşim gezen gezene. Bu ne dünya kardeşim böyle. Herkese New York sabahından günaydın. Ben New York'a geldim. Amerika'dayım. Gezmeye başladık. Evet, şimdi ilk durağım Central Park. Central Park'ta gezeceğim. Central Park'a doğru yürüyorum. İşte 52. geçitten girmem en iyi yolmuş. ChatGPT öyle söyledi. Ben de onu dinliyorum. Bayağı bir yol var şimdi 30 dakika. Ben de dedim buradan videoyu başlatayım, birkaç şey anlatayım. Ondan sonra New York gezimizi buradan başlatalım. Devam ettirelim istiyorum. Şimdi öncelikle şöyle bir şey var. Ben Amerika'ya girişte problem yaşadım mı? Yaşamadım. Hemen size anlatmak istiyorum. Çok kısa bir şekilde özet geçmek istiyorum size. Ben New York'a Newark Havalimanı'ndan girdim. Bu New Jersey'de bulunuyor. İşte Kore'den geldim zaten biliyorsunuz. Seul'den geldim. Pasaport kontrolünde ablamın pasaportumu istedi. Verdim. Fotoğrafımı çekti. Dedi ki kaç gün kalacaksın? 15 gün kalacağım dedim. Ne için geldin dedi. Bunu herkese soruyorlar bu arada. İstisnasız Japon, Koreli kim varsa herkese soruyorlar. Ondan sonra turizm dedim. Turist olarak geldim, gezeceğim dedim. Sonra pasaportumu okuttu tekrar. Bundan sonra da ne oldu? Ondan sonra ekranda bir bildirim çıktı her zaman olduğu gibi. Büyük ihtimal bizim pasaportlarda çıkan bir şey bu. Dedi ki kaç gün kalacaksınız tekrar söyleyebilir misiniz dedi. 15 gün dedim. Ondan sonra burada aileniz, akrabanız falan var mı dedi. Yok dedim. Ben dedim ondan sonra işte ben dünya turundayım dedim. Dünya turunda olduğumu söyledikten sonra bir gülümsedi. Ondan sonra nereden geldiniz dedi. Kore'den geldim dedim. Ondan önce neredeydiniz dedi. Japonya'daydım dedim. Ondan önce dedi tek tek saydım böyle. Bunları saydıktan sonra bir ilgilendi benimle. Nasıl söylesem size pasaport kontrolünden çıktı bu. Bir konuşmaya falan çalışacağım. Konuşmaya çalışırken yanlış anlaşılmasın. Dünya turu mu? Çok güzelmiş. İşte şöyle böyle. Çok güzel şeyler söyledi. Tabi bunlar çok kısa zamanda oluyor. Hani böyle 5 dakika muhabbet etmiyoruz oturup. Neyse ondan sonra işte birkaç tane soru sordu böyle işte. Buradan sonra nereye gideceksin dedi. Arjantin dedim. Ondan sonra işte güzelmiş falan dedi. Cool dedi. Böyle nice dedi. Teşekkür ettim. Ondan sonra dedi tatilinin keyfini çıkar dedi. Teşekkür ederim dedim tekrar. Çok basit bir şekilde geçtim. Ben buraya çok geç saatlerde geldiğim için metroyla şeye geçtim. Hostelime. Yalnız tehlikeliydi. Gerçekten çok tehlikeliydi. ChatGPT'ye bile sormuştum. Hani nasıl giderim, nasıl yaparız, tehlikeli midir falan diye. Abi metrolar gerçekten geceleri sıkıntılı. Ama bir şey olmadı ya. Ha bir şey olsaydı gerçekten hiçbir şey yapamazdım. Yani o kadar savunmasızdım. Öyle söyleyeyim size. Neyse ondan sonra hostelime geçtim. Uyudum. Ama bir şey söyleyeyim mi size? Hostelime gelirken hostelimin önünde bir tane araba takla atmış. İşte ilk böyle New York polisini falan gördüğüm yer orasıydı. Böyle sanki kendimi GTA'nın içinde hissettim biliyor musunuz? Hatta Instagram'da hikayelerimi de paylaştım. Bu arada takip etmiyorsanız Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Soru görüş yazabilirsiniz. Teşekkür ederim şimdiden. Evet. New York Central Park'a gidiyoruz şimdi. Abi filmlerdeki gibi ya. İlla ki aranızdan çoğu insan Amerika'ya gelmiştir, New York'a gelmiştir ya da daha diğer gezginlerden izleyenler vardır, bilenler vardır. Ama benim Amerika'ya ilk gelişim. Heyecanlıyım. Bu benim için bir anı. Bu videoları biraz da kendim için çekiyorum sonuç olarak. O yüzden hem kendim için böyle heyecanlı anlatacağım hem de gerçekten buraya geldiğim için inanılmaz mutluyum. Çok streslendim biliyor musunuz? Çok streslendim. Bakın ben dünya turundayım. Şu ana kadar 25 ülke gezdim. Burası benim 26. ülkem. Şu dünya turunda en korktuğum pasaport polisi Amerikan pasaport polisiydi. Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gördüğünüz gibi her şey filmlerde, sosyal medyada. Ben sanırım bunu seviyorum ya. 3 ay Kore'de kaldım. Yaklaşık 2 hafta, 3 hafta Japonya'da kaldım. Yani Asya'da bayağı zaman geçirdim ben. Vietnam, Kamboçya, Tayland, ondan sonra Singapur, Endonezya. Bayağı bir gezdim. Ama benim zaten hep aklımda Amerika kıtası vardı. Ben bu kıtayı gerçekten çok istiyorum. Kuzey Amerika'dan başladım. Ama hani Kuzey Amerika'dan devam etmeyeceğim. Aşağıya döneceğim. Yani Arjantin'den devam etmeyi düşünüyorum. Böyle birkaç şey konuşmak istiyorum sizinle. Abi ilk geldim. Şehirde gerçekten böyle bir hani Asya havası değişti. Hani Japonlar birbirleriyle işte bağırarak konuşuyorlar. Her yerde böyle kanjiler var. Ondan sonra işte bu Kore Japon alfabesi falan filan derken yani bir anda böyle kendimi çok değişik hissettim biliyor musun? Ha, ne farkı var derseniz tabii ki de yani Asya, özellikle Kore, Japonya falan inanılmaz güvenli. İnanılmaz hem de. Ama mesela şu görüntüler yok. Anlatabiliyor muyum? Şu görüntüler yok. Şu doğallık yok. Ya GTA oynayanlar bilir. Abi şu GTA oyunundaki atmosferi dün gece yaşadım ben ama yani var ya gerçekten var. Neyse bunu zaten Miami'ye gidince GTA 6'da
deneyimleyeceğiz. Kırmızı ışıkta bile geçmeyi özlemişim. Baksanıza. Herkes geçiyor bu arada. Tek ben değil. Abi medeniyet seviyesi bir anda inanılmaz hem yükseldi hem düştü. Öyle söyleyeyim size. Havlıyor köpek. Asya'da mesela özellikle Kore'de köpekler havlamıyor. Çünkü ses tellerim ne anlıyor duyumuma göre. Tabii arkadaşım belki sallamıştı olabilir bilmiyorum ama çok duymadım yani bir iki kere duydum. Şimdi Central Park'ın aslında ben yanından yürüyorum. Sol tarafta Central Park var. Ben en baştaki girişinden girmek istiyorum. Bu Central Park'ın başından sonu bayağı uzun. Şimdi gidince size bilgilerini vereceğim. Hep şu filmlerde gördüğüm arabalar, işte kamyonlar, ondan sonra binalar. Ya gerçekten şu mesela adamlar yazı fontu bile onlara özel ya. Ben çok övüyorum, çok abartıyorum. Çünkü ilk günüm biliyorum ki hani birkaç gün sonra böyle olmayacak. Ama olsun da. Daha ben hiç koca bina görmedim bu arada. Bu arada benim hostelim nerede biliyor musunuz? New York işte Central Park'a inanılmaz yakın. Ama ben diğer girişinden girmek istediğim için bir saat yürüyorum. Normal diğer girişinden girersem hemen Central Park'a 10 dakika mesafede. Bana da nasip olacak mıydı bunları görmek, bunu yaşamak? Bir şey söyleyeyim mi size? Ben daha hiçbir şey yaşamadım. Bu arada Hummus Palace varmış. Hummus Place varmış. Ne palası? Bu da ıspanak. Şunları satıyorlarmış. Masaj salonu var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Halloween, Cadılar Bayramı başlamışlar satışa. Bu arada Cadılar Bayramı'nda Amerika'da olacağım. Umarım bir partiye gidebilirim. Umarım çünkü tek başımayım. Gidemezsem de çok durumda değil, YouTube'da izlerim. Herkes size Amerika'da Empire State'i, işte Times Square'i falan filan bu tür hep böyle popüler yerleri gösteriyor. Ben de göstereceğim. Ama beraber sokaklarda yürüyelim ya. Bunu istiyorum yani. Helal döner tabi. Fiyatlar silinmiş belli. Kazıklayacaklar. Helal falafel var burada. Hot dog falan filan. Ne kadarmış? Donutlar 1.75 normal fiyat. Ben fiyatının normal olup olmadığını bilmiyorum o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Neyse yolu şaşırdım. Şu taraftan gidelim. Buradan sola döneceğiz. Bu da mısır döneriymiş. Gördüğünüz gibi hot dog $1. Large olanı $1.5. Gerçi ben de alabilirim belki. No problem. Evet, yolu kaybetmeyelim. Ben bir navigasyona bakayım. Abi 3 ay Nevermap denilen bir uygulamayı kullandım. Kore'de Google Harita çalışmadığı için. Şu an Google Harita kullanıyorum. İnanılmaz mutluyum, inanılmaz. Şöyle görüyorsunuz. Central Park'a da az kaldı. Hatta ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Bakın Central Park solda. Aslında ben yürüdüğüm nokta inanılmaz yanından böyle hani yakından geçiyorum. Hani istesem içinden bile yürüyebilirdim ama ben dedim ilk girişim başından gireceğim. O yüzden böyle yapıyorum. Şimdi gene kırmızı ışıkta geçiyoruz. Abi herkes bu ışıkta geçiyor ya. Kırmızı değil mi ki acaba? Ama beyaz yanınca geçiliyor. Neyse öğreneceğiz zamanla. Çok cahilim şu an. Cahil olmayı ben kendim seçtim. Takolar $5. Burası arkadaşlar Manhattan. Biliyorsunuz ki New York bir eyalet kadar ve New York'un içinde New York City var. Burası da şehir gibi düşün. Şu anda biz New York City'ye girmiş bulunmaktayız. Onun da Manhattan ilçesindeyiz. Umarım doğru söylüyorumdur. Umarım sallamıyorumdur. Ama sallamıyorum. Arkadaşlar sim kartlar inanılmaz pahalı. Ben de gittim eSIM aldım biliyor musunuz? $16 verdim. 20 GB. Benim bucket listemden bir tanesi bu ülkede. Ölmeden önce yapılacak listemde Times Square'e gitmek vardı. Allah izin verirse yakında gidiyorum. Burada ablam homeless. Allah yardımcısı olsun. Gerçekten zor iş. Dünya turundasınız. Bazen biz de homeless olabiliyoruz. Maalesef. Yine kırmızıda geçelim. Burada ne satılıyor? Helal satılıyor. Helal bir şeyler satılıyor. Helal şavarma satılıyor burada da. Yalnız ilk izlenemem bir tık pahalı gibi ya New York. Hani zaten konaklamaya hiçbir şey demiyorum yani. Kore'de var ya bir hafta çalıştım otele falan gitti yani öyle söyleyeyim size. Ya dünya turundaysanız kesinlikle en son geleceğiniz yer o sanırım. Ve Google Harita'nın şu özelliğini kullanıyorum. Şöyle telefonu kaldırdığınızda şuna basıyorsunuz. Diyor ki buradan devam et. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Bazı yollar böyle 4'e 5'e bölünüyor. Bazen kaybedebiliyorum ben. Ki çoğu insan da bunu yaşıyordur onu da söyleyeyim size. Böyle güzel oluyor. Çok az kaldı. Ya size şunu söylemek istiyorum bir de. Ben o kadar ülke gezdim. Bayraklarına bence en aşık ülke Vietnam. Abi yani her yerde var. Yani her yerde. Ya kaldığım otelin yatağına bile koymuşlar böyle söyleyeyim. Hani ondan sonra da bence burası gelir. Her yerde Amerikan bayrağı var. Her yere yapıştırmışlar. Aslında Kore'de de var biliyor musunuz? Kore'de çok seviyor. Her yerde olmaz. Ondan bahsediyorum yani. Çünkü bayrağını niye kimse sevmiyor? Bayrağını herkes sever. Ama benim bahsettiğim şey farklı. New York'ta sonbahar. Japonya'da bir yerde böyle bir inşaat olunca 3 kişi önünde duruyor. Geçmeyeceksiniz diyor. Geçemezsiniz. Sizin sağlığınız, sizin canınız önemli diyor. İşte gidene kadar çektim. Hani Avesoko'ya giden yeri görün istedim. Herkes de girişi ve içini gösteriyor. Dışarı kimse göstermiyor. Ben size arka yüzünü de göstermiş olayım dedim. Çok güzel bir espri oldu. Evet geldik.
Geldiğimizi o kadar biliyorum ki, o kadar filmde gördüm ki. Oyunlarda, filmlerde falandı filandı. Evet, şurada dünyanın en pahalı evi var. Central Park'ın girişindeki heykel bu şekilde. Böyle gemi temalı yapmışlar. Güzel. Güzel görünüyor. Ama yani dünyanın en çok ziyaret edilen yerinin bir tane fiskiyesi niye kırık? Take your time, fall in line someday. It's hard to win, hard to pin one day. I look out for you to soothe away the blues in your eyes. Evet, Central Park'a geldik. Şimdi Central Park'ı gezelim. Şimdi Central Park'a girerken birkaç bilgi vereceğim. Burayı anlatacağım. Ondan sonra etrafı göstereceğim. Ama Central Park arkamda gördüğünüz yer. Ben bir dışını göstermek istiyorum size. Ondan sonra gidelim gezelim. Kendimi çok göstermeyeceğim bu videoda. Birlikte gezelim. Kocaman binaların arasındaki bu New York'a nefes aldıran parkta. Şöyle gördüğünüz gibi devasa kocaman binalar mevcut. Şurada dünyanın en pahalı evleri mevcut. Belki belgesellerini işte birkaç tane YouTuber vardı. Onların çekmiş olduğu videoları izlersiniz. Ondan sonra böyle hemen karşısında Central Park. Girişte bizi bir heykel karşılıyor. Şurası da girişimiz. Şimdi bugün güzel bir hava var. Ilık. Bazı yerler gölgeler esiyor. Sıcak, güzel. Hoş. Her yerde polis var. New York polisi. Burası giriş. Şimdi girelim. Arkadaşlar burası 4 kilometre uzunluğunda, 800 metre genişliğinde. Tam böyle Manhattan'ın kalbinde güzel bir yer. Burası işte 4 kilometre, böyle bir günde hani böyle gerçekten gezmek, yürümek, keyfini çıkartmak istiyorsanız bir gün yetmez. Burada bir haftanızı harcamanız lazım. Böyle her gün gelip burada bir 1 saat 2 saat takılmanız lazım. Ben en azından videolarda, YouTube yani şeylerinden falan böyle öğrendim, gördüm. Gerçekten de doğru ben. Şimdi ben de hayatımda ilk defa geldim. Bakalım bu denilen şey doğru muymuş? Görelim birlikte. İçeride bir trafik lambası var, o ne lan? Niye öyle oldu? Ben de bilmiyorum. Ben tekrar başa gideyim oradan. Yani geldiğinizde şurada bir harita karşılıyor sizi. O haritaya göre içeride gezebilirsiniz. Bu arada buradan çıktıktan sonra da bir tane metro istasyonu mevcut. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Buradaki metro ağı çok güzel. Şimdi burada ışıkları bekliyoruz. Burada içeride işte atlı arabalar. Karşıya geçelim. Burada İnsanlar yürüyor, koşuyor. Umarım doğru yerden gidiyorumdur. Yani yapılacak listemde bir adet tik attım arkadaşlar. Gerçekten Spider-Man oyunundaki gibi, biliyor musunuz? Ve filmlerdeki gibi. Çünkü gerçek, aynısı, birebir. Ay be. Bugün de görecek miydik? Ben normalde şehir dışına çıkamayan bir insandım ya. Sonra Türkiye'de 48 tane şehir gezdim. Sonra dedim ki ben neden yurt dışına açılmıyorum? Ondan sonra yurt dışına açıldım. Bir sonraki hedef Mars. Bu arada biliyorum. Bir sürü gezgin var, böyle 100 tane ülke gezmiş, 150 tane ülke gezmiş, işte 60-70 tane gezmiş. Sincap'a bakın. Ama benim şu an 26 olmam, benim hani böyle bir şeyler ispatlamaya çalışmam anlamına falan gelmiyor. Benim hedefim 100 ülke gezmek. Bütün dünyayı gezeceğim diye bir şey yok. Tabii ki de gezmek isterim. Ama 100 ülke gezdikten sonra başka planlarım var. Evet, çok güzel planlarım var. Ne zamanla öğreneceksiniz. Hele şu YouTube kanalım bir büyüsün inşallah. Bu arada beğenirseniz, abone olursanız, yorum atarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Öyle New York gezimiz de başlamış oldu işte. Burada $1 anahtarlıklar satılıyor. Bunlardan giderken alabilirim büyük ihtimalle. Şurada içeride tuvalet var. Abi İngilizce mi öğreniyorsun? İngilizce mi öğrenmek istiyorsun? Size bir şey söyleyeyim mi? Yani imkan varsa tabii, yani yanlış anlaşılmasın mı? Singapur, Malta, İngiltere, işte İngilizce dili olan ülkelere kesinlikle gidin, maruz kalın. Ama imkan varsa Amerika'ya kesin gelin ya. Buranın İngilizcesi çok değişik. Ben normalde Amerikalı bir turist görünce İngilizce konuşmasından hiçbir şey anlamıyorum. Öyle bir konuşuyor ki çok değişik geliyor kulağıma. Ama burada ben yani insanlarla konuştuktan sonra öyle değilmiş. Bunu anlamış oldum. Bu da benim için farklı bir yanılgıyım. Yalnız Amerika'daki ilk izlenimim gerçekten filmlerdeki gibi ya. Gerçekten filmlerdeki gibi, sosyal medyadaki gibi. Amerika'yı sevdim. İlk etaptan Amerika'yı sevdim gibi görünüyor. Ama ileride ne olur bilmeyiz.
Ben mesela İngiltere'ye ilk gittiğimde İngiltere'yi hiç sevmemiştim biliyor musun? Sincap gömüyor. Ne yapıyorsun lan? Gömdü. Vallahi gömdü, üstüne de yaprakla kamufle etti. Şöyle hemen karşımızda Luna Park gibi bir yer var. Ya tek başıma olmasam ben de binmek isterdim biliyor musunuz? Ama işte hep tek başıma geziyorum. Çok tatlış ya. Tabii şeyden bahsediyorum. Karşıma kızlar çıkınca onlara denk geldi ama onlar için söylemedim. Bayağı hızlıymış lan. Git arkadaşlar, hava çok güzel. Evet, şu karşıda gördüğünüz bina işte dünyanın en pahalı dairelerin satıldığı, böyle rezidansların satıldığı bina. Böyle ince uzun gözüküyor. Benim 2 tane favori parkım vardı. Birisi Ankara Kurtuluş Parkı. İkincisi İngiltere'deki Hyde Park, Londra'daki. Üçüncüsü de burası olacak. Çünkü daha girişten kendini belli etti. Bu arada tabii ki de içeride 4 kilometre yürümeyeceğim. Böyle bir şey düşünmüyorsunuz değil mi? Böyle kısmi gösteriyorum işte. Sonra buradan çıkıp başka yerlere gezeceğim çünkü. 4 kilometre belki bir gün bir sabah çıkarım sadece buranın çekimini yaparım. Mesela gittiğimizde her ülkede ikinci dil İngilizce ya. Burada hep ikinci dil İspanyolca. İspanyolca öğreniyorum da benim için iyi bir şey. Her yerde İngilizcenin İspanyolca çevirisi var. Muazzam bir şey. Benim gibi hem İngilizce hem İspanyolca öğreniyorsanız abi çok güzel. Şöyle gördüğünüz gibi İnsanlar oturuyor, eğleniyor. Kimse mangal yakmıyor. O kadar gezdik, yürüdük. Bir 15 dakikadır falan yürüyorum. Şimdi ortada bir yerde oturacağım. Ondan sonra da başka yerlere gideriz. One day I look out for you to soothe away the blues in your eyes. Take a stand, move your hand someday. In your eyes, no disguise.